Bir hukuki hakların programından merhaba. Yeni infaz yasa tasarısını genel hatları ile bir önceki programda anlatmıştım. Yeni infaz yasa tasarısı bazı suçlar bakımından uygulanmakta, bazı suçlar ayrı tutulmuştur. Suçlara ayrı ayrı oranlarda uygulanmaktadır. Eşitlik fikri bir teklif ya da öneri değildir. Eşitlik yasadır, kanundur. Eşitlik ilkesinin duygusal himayelere ihtiyacı yoktur. Aynı şekilde bu ilke otantik olduğu ileri sürülen kimi düşüncelerin ilgisine de muhtaç değildir. Çünkü eşitlik bir anayasal hüküm olarak açık seçik tanımlanmıştır. Eşitlik hüküm, ilke ve prensip olarak bütün hukuk sistemlerinin amentüsü ve başlangıcıdır. Eşitliği prensip ve ilke olarak benimsemeden hiçbir olgu yasallaştırılamaz. Kanun haline getirilemez ve eşitlik prensibini temel almayan hiçbir yasa ya da kanun adaleti temsil edemez. Eşitlik temeldir, ilktir. İnsan hakları evrensel beyannamesi onunla başlar. Evrensellik bile eşitlik prensibini benimseyip içselleştirmeden evrensel olma niteliğini kazanamaz. İnsan için doğal ortam neyse hukuk için de eşitlik prensibi odur. Bütün kararların, yargıların eşitlik prizmasında kırılması ahlaki bir zorunluluktur. Esasen yargının etiğini üstte bir yerlerde bir tür deniz feneri gibi eşitlik ilkesi temsil eder. Eşitlik prensibine müracaat etmeden hiçbir sorun kesin manada adil çözümlere kavuşturulamaz. Adaletin beton zemini eşitlik prensibidir. Devletlerin ve hukuk sistemlerinin adalet tartısını eşitlik ilkesi tartar. Devletler ve hukuk sistemleri eşitlik prensiplerini içselleştirdikleri kadar adil olabilirler. Ölçü tektir, o da eşitlik nosyonudur. Anayasalar toplumsal mütabakatlar yolu ile üretilirler. Anayasaları anayasa yapan iki ilkeden biri eşitlik ilkesidir. Uluslararası anlaşmaların gözettiği prensip de yine eşitlik ilkesidir. Eşitliğin içinde olmadığı hiçbir düşünce, hiçbir teklif, hiçbir karar ve hüküm hukuki nitelik kazanamaz. Hukuka öz ve karakter kazandıran olgu eşitlikten başka bir şey değildir. Hukukun özü ve temeli olarak eşitlik ilkesini en ön sıraya koyduğumuzda yasama bu ilkeyle bağdaşmayan hiçbir olgu ve kararı yasallaştıramaz. Yasal nitelik taşıyan hiçbir hüküm eşitlik ilkesine aykırı olamaz. Eşitlik gücünü doğadaki denklikten alır. Doğadaki en denk canlı ise insandır. Dolayısıyla insana dair hiçbir hüküm eşitsizliği içeremez. Kanun yapıcı yeni bir kanun yaparken evvel emirde bu kanunun eşitliği tesis edip etmediğini gözetmek zorundadır. Çünkü eşitlik evrensel bir insan hakkıdır. Bu hak hiçbir nedenle devredilemez ve aksine yorumlanamaz. Ceza işlemlerinde ve infaz uygulamalarında eşitlik mutlaka korunması gereken en temel hükümdür. Kanun önündeki eşitlik herkesi kapsar ve herkesin faydalandığı genel ve tartışmasız bir haktır. Bir insan vatandaşlık niteliklerini taşıdığı müddetçe bu haklardan imtiyazsız faydalanır. Belirli nedenlerle, belirli yargılama süreçlerinden geçen ve belirli hükümlerle özgürlükleri yasa gereği olarak kısıtlanan bütün hükümlü ve tutuklular özgürlüklerini yitirirler ama eşitlik hakları her zaman bakidir. Tutuklu ve hükümlü olarak özgürlüklerinden yasa hükmü olarak mahrum edilen insanlar eşitlik prensibinden mahrum edilemezler. Anayasanın olduğu her yerde eşitlik vardır. Cezaevinde tutuklu ya da hükümlü olmak bu hukuk ilkesini değiştirmez. Çünkü eşitlik ölünceye kadar varlığını koruyan ve hiçbir nedenle ortadan kalkmayan genel, doğal ve yasal haktır. Bütün yeni kanunlar gibi yeni infaz yasası da bu ilke ile uyumlu olmak zorundadır. Bir infaz yasası söz konusu olduğunda suçlar tasnif edilemez. Suçlar arasında bir seçim yapılamaz.
Çünkü tutuklu ve hükümlü olmak da bir hukuki statüdür. Hukuk dışılık değildir. Bir hukuki hakların programını burada bitiriyorum. Eşitliğin hakim olduğu bir dünyada yaşamanız dileğiyle, hoşça kalın.